Merhaba güzel dostlarım. Bu orta deri sehpaları bilmeyen yoktur sanırım. Ayağı kırık diye atmışlar bunu da. Görünce hemen aklıma bundan masa yapıp hem üzerinde çalışırım hem de arada sizlere de fikir olması açısından farklı masa yenileme uygulamalarının videosunu yaparım diye diğer bacaklarını da söküp sadece üzerine kapıp eve getirdim. Bu arada eve gelmeden hazır da aklımdayken bizim buradaki orman ürünleri satılan yere uğrayıp inşaatlık kereste 5-10, 4 adet boyları 75 santim olacak şekilde kestirdim. 4 tanesini 20 TL'ye aldım. Lükens veya torna ayakta olur tabii ama açıkçası ben biraz uyguna mal etmek istedim. O yüzden ayak olarak bunları kullandım. Ayaklarda eskitme kremi kullanmamın nedenini önce sizlere belirtmek istiyorum. Ham ve budaklı ahşap üzerine eskitme kremini uygulayabilir miyiz? İşte bu soruya istinaden bu videoda bunu sizlere ve merak edenlere uygulamalı olarak göstermek istedim. Bir kaşık eskitme kremi espresso kahve içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar glaze medium ekleyip karıştırdım. Daha sonra da zemin fırçasıyla sürüp kuru bulaşık süngeriyle silme işlemi yaptım. Bu işlemi yaptıktan 2-3 gün sonra 2 kat Ultimate Glaze kalın sır vernik yaparsak boyamızı korumaya almış oluruz.
Sehpadaki deriyi falçata yardımıyla çıkarttım. Daha sonra da temizleyip kat arası 24 saat bekleyerek 2 kat hibrit multi surface siyah renkle boyadım. 24 saat sonra diğer işleme geçtim. Elimde 2 adet siyah ve gümüş renklerde mermer efekti sprey boya vardı. Zemini siyah renk boyadığım için gümüş rengini kullandım. Mermer efekti veren spreyi uygulamaya başlamadan önce yaklaşık 3 dakika kadar çalkalıyoruz. ...30 ila 60 santim kadar uzaklıktan uygulamayı yapıyoruz. Mermer efekti sprey uygulamasından 2 saat kadar sonra ayaklara tutkal sürüp daha sonra da vidaladım. Ertesi günü baktım tutkal kurumuş, hemen vernik işlemine başladım. Mobilyalara taş vernik olur mu diye soranlar olmuştu geçtiğimiz hafta. O nedenle bu kez masa üzerinde taş vernik kullandım. Masamızın üzerine biraz da ışıltı ekleyelim dedim. Vernik içerisine çok az, 1 çay kaşığı kadar Dora metalik gümüş ekledim. Evet, taş vernik ahşap mobilyalarda da kullanabiliyoruz. Tek kat yetiyor ve diğer verniklere göre çok sağlam oluyor. Hatta seramik, karo, fayans, taş, bahçe mobilyaları gibi suya fazlaca maruz kalan yüzeylere 2-3 kat uyguluyoruz. Ve bu kez vernikte saten parmak rulo kullandım. Vernik uygulamasını yaparken rulo olarak kadife rulo, saten parmak rulo ve iz yapmayan sünger rulo. Bu üçünü de kullanabiliriz ama benim favorim iz yapmayan sünger rulodur.
Videonun sonuna doğru gelirken konuyu toparlayacak olursak, bu videoda mobilyalara taş vernik olur mu? Ham ahşap üzerine herhangi bir boya sürmeden sadece eskitme kremi sürebilir miyiz? Mobilyalarımı siyaha boyamak istiyorum ama böyle simli gibi olsun, parıl parıl parlasın istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Sizlerden gelen bu 3 sorunun cevabını bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. En kısa zamanda yeni videoda görüşmek dileğiyle. Aşk ile kalın.